Arkadaşlar merhabalar. Şimdi bugün yüksek volatilitenin olacağı bir gün olacak. Saat 1'de Euro bölgesinin tüfe verisi var. Ve akşamda saat 4.30'da ADP tarım dışı ile beraber ABD verileri gelecek. ISM verisi var. Saat 10'da da FED faiz kararı ve basın toplantısı var ki burada yüksek bir volatilite olur. Zaten yarın öbür günde diğer merkez bankalarının faiz kararları olacak. Şimdi bu ekonomik verilere göre de bugünkü risk iştahımı ayarladım. Dünden biliyorsunuz epey bir pozisyonumuz vardı. Dün bunu azalttım. Ve hatta şöyle dünkü azalttığımız pozisyonlara da bir bakalım. Evet, gördüğünüz gibi burada dün bayağı bir pozisyon azaltması yaptık ve içeriye de yaklaşık 14 euro kadar bir kar realizesinde bulundum. Şu anda mevcutta 6, 15, 16 tane pozisyonum var. Varlığımda 1300 euro. Yani 13 tane pozisyon orta ve uzun vade için taşınabilir. Diğerlerini günlükte kapatmamız gerekiyor. Benim toplamda dediğim gibi 15-16 tane var. Yaklaşık 3 tane 4 tane pozisyon günlük trade için düşünülecek olan pozisyon. Ama bugüne özel akşam saatinde faiz kararı geldiğinde oluşacak olan o volatilitede eğer ki bir düşüş gerçekleşirse ben o düşüşlerde alım tarafında olacağım. Risk iştahımı yine nötre çevirdim. Yani kanal neredeyse %100'e dolduğunda ve fiyat aşağıya inmiş ise oradan alım yapacak. Mesela gümüş onsa bakıyorum, bu rakam 105. Ons altında 100 gibi düşünebilirsiniz. Şimdi hızlıca enstrümanların bu risk iştahına göre yapacağı işlem noktalarına bir göz atmış olalım. DAX'ı 102.73 gelirse satış işlemi açacak. USD JP'ye 132.47 gelirse satış işlemi açacak. Euro USD 108.26 gelirse buy işlemi açacak. GBP USD 1.22.41 gelirse buy işlemi açacak. Nasdaq 11.810 gelirse buy işlemi açacak. S&P 500 4.017 gelirse buy işlemi açacak. Bitcoin 22.573 gelirse buy işlemi açacak. Ethereum 1525 gelirse buy işlemi açacak.
AVAX. Burada AVAX'a özel olarak değinmek istiyorum. AVAX'ı portföyümde ağırlık olarak AVAX'a yer vereceğim. Şu anda da mesela 18.67 gelirse buy işlemi açacak. Hele ki akşam üzeri ola ki aşağı doğru bir düşüş gelirse orada manuelde buy işlemleri yapacağım. Ons altın 1904 gelirse buy işlemi yapacak. Gümüş 23.05 gelirse buy işlemi yapacak. Şimdi bir de MetaTrader'daki Copy Trade sayfasına bir göz atmış olalım. Buradaki büyümemiz %280 olmuş. Zaten oradaki grafikten de görüldüğü üzere kırmızı çizgi büyüme, ortalama büyümeyi gösteriyor. Biz ortalama büyümenin üstünde bir büyüme gerçekleştirmişiz. Altındaki grafikte kasayı ifade ediyor. Ortalama kasamız yine kırmızı, mevcuttaki kasamız da mavi. Bu da yine ortalamanın üstünde bir kasa. Şimdi burada en alttaki varlık olan kısımda mevcut kasa ve mevcuttaki pozisyonlar dahil olan kasayı temsil ediyor. Bakiye dediği zaten şu bizim kasamız. 1108, şu da pozisyonlar dahil olan kasamız 1288, ama burada bir şey göstereceğim. Şimdi en yüksek pozisyon dahil kasamız 1442 görmüş. Bakın burada da 1288 görmüş. Yani 1440 desek 1350, neredeyse 140 euro eldeki mevcut pozisyonlar değer kaybetmiş görünüyor. Yani burada bizim ilk amacımız yine 1442'leri yakalamak. Ama hani şu anki görünüm çok önemli değil. Zaten FED faiz kararı vesaire gibi sebeplerden dolayı enstrümanlar aşağıya geldi ve o yüzden içerideki pozisyonlarımız değer kaybı gibi gözüküyor. İlerleyen günlerde hem içerideki pozisyonlar zaten tekrar eski değerine gelecektir ve oradaki 1440'lık tavanı geçecek. Zaten orta ve uzun vade olan pozisyonlardır onlar. O açıdan burada herhangi bir olumsuz durum gözükmüyor. Yaklaşık kasaya göre de 825 euro karımız görünmekte. Bakiyeye göre baktığımızda, varlığa göre baktığımızda da neredeyse 1000 euro kar görünmekte. Bu video bu kadar olsun. Gün içerisinde önemli bir olay olursa videoya ek yapacağım. Herkese kolay gelsin, iyi çalışmalar.